Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 yılının son videosunda karşı karşıyayız dostlar. Şimdiden yeni yılınızı tebrik ederim. Yeni yıl size öncelikle sağlık, huzur, mutluluk ve sonrasında da bol kazançlar getirsin. Yeni yılda ne istiyorsanız, ne diliyorsanız gerçekleştiği bir yıl olmasını dilerim. Videoya başlamadan önce sizlerden de yeni yıl öncesinde beğeni ve yorumlarınızı görmek istiyorum, güzel dileklerinizi. Video altında yorum olarak okumak isterim yılın bu son videosunda. Ve bunların dışında neler yaptık, son bir yıl içerisinde hangi noktadaydık, nereye geldik noktasında kendi adınıza bir muhasebe yapmanızı da öneriyorum. Ben bunu her zaman yaparım. Yıl boyunca ne yaptık? Ben size yıl boyunca ne anlattım? Hangi trendleri anlattım ve ortalama olarak biz burada daha iyi kazançlar içerisine kendimizi sokabildik mi? Daha iyi noktalara gelebildik mi gibi soruları kendinize sormanız lazım. Eğer eski takipçi değilseniz geriye doğru videoları sararak şöyle bir bakın, neleri anlattık, nelerden bahsettik, hangi trendleri takip ettik diye bir kontrol edin. Elbette %100 bir kazanç durumu hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır ama ortalama üstü getiri veren bilgiler karşınıza çıkıyorsa bunları da sizlerin değerlendirmiş olması lazım. Eğer sepet portföy mantığına uyduysanız kazançlarınızı artırmış olmalısınız. Şimdi yeni yıl öncesinde insanların şu andaki sorularında altın hala ucuz mu? Gümüş artık çok mu pahalı? Bunlardan hangilerini değerlendirmeliyiz gibi sorular ön plana çıkmaya devam ediyor. 2026 yılı içerisinde umutlarımız hangi yönde olmalı? Yılın başlangıcında biz rotamızı nereye çevirmeliyiz gibi sorular var ki mesela altınla başladığımızda ons altın 2500 dolar seviyelerindeyken insanların altının çok pahalı olduğunu, altının çıkartma maliyetinin yani altın üretme maliyetinin zaten düşük olduğunu vesaire anlatıyorlardı. Savaşlar bitecek. Bu yüzden altın 2500 dolarken pahalıydı ama geldiğimiz noktada altın 4000 doları geçtikten sonra altın şu anda ucuz görünüyor şeklinde bir algı hakim. Aslında bunun 3 tane temel direği var. Birincisi Merkez Bankası'nın alımları, ikincisi jeopolitik belirsizlik, üçüncüsü de bu işin teknik kırılma tarafı. Merkez Bankası alımları tarafında sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler, batılı ülkeler de altına doğru ciddi şekilde yönelmeye başladılar. İşin jeopolitik belirsizlik tarafına baktığımızda Amerika'dan gelen son haberlerde hem Grönland meselesi hem de Venezuela abluka meselesi vardı. Buradaki agresif hamleler küresel ticaretin güvenli liman arayışını da tetiklemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve işin teknik kırılma taraflarını da zaten birazdan grafikler üzerinden inceleyeceğiz, anlatmaya devam edeceğim. Ve bu noktada fiyatların bir köpük olup olmadığı ile alakalı sorularda da şunu söylemek isterim. Amerikalı dev aracı kurumlar altın konusundaki hedef fiyatlarını bir güncellemeye devam ediyorlar. Daha yukarıya giden, daha fazla yükselen altın beklentilerini anlatıyorlar ki bu beklentiler çerçevesinde, bu perspektif içerisinde bu fiyatların bir köpük olmadığı mantığı bariz bir şekilde önümüze çıkıyor. Elbette kısa vade döngü içerisinde altında da gümüşte de düzeltmeler karşımıza gelecektir. Bakın biz gümüşü anlatmaya başladığımızda ben hatırlarım ki gümüşü 6 TL'den gümüş alımları tavsiye ediyordum. 6 TL'den daha ucuzdu. Gram altında 400 TL'den daha ucuz fiyatlarda gram altın alımlarını uzun vade zaman döngüsü içerisinde anlattım hep. Ama zaman zaman kısa vadeli döngüler içerisinde çok hızlı giden fiyat akışları olduğunda dikkat etmeyi ya da kar alımlarını ya da birinden diğerine doğru geçiş yapmayı vesaire tavsiye ettim. Birazdan yine bunlardan bahsedeceğiz. Ve bunların dışında Fed'in Aralık ortasında yani 12 Aralık'ta başladığı hazine bonosu alımları konusu vardı. Ayda 40 milyar dolarlık bir geri alımdan bahsediyorlar. Ve elbette buna parasal genişleme gibi bir isim koymuyorlar. Çünkü bu da enflasyonu körükleyebilir gibi bir mantık da burada var. Ancak piyasaya giren her bir dolar sınırlı varlıklara da bir yakıt oluyor diye düşünüyorum ben. Amerikan Merkez Bankası'nın burada yaptığı hamleler aslında arka kapıdan bir para basma olarak yorumlanıyor. İşte bu yüzden dolar da global ölçekte değer kaybetmeye devam ediyor. Ve sözün özünde 2026 yılı ülkelerin borç krizlerinin ve jeopolitik gerilimlerinin yılı olabilir diyebiliriz. Ve büyük yatırımcılar bu kaos ortamında kağıt paradan gerçek varlıklara servetlerini transfer etmeye başladılar. Ve özellikle altına daha fazla ilgi duyuyorlar ve dev şirketler hedef fiyatlarını güncelliyor. Çünkü ülkeler birbirleriyle savaşıyor, gerilimler artıyor ve kağıt paraya olan güven zayıflamaya devam ediyor. Ve yine bunların dışında Amerikan ara seçimleri ve FED Başkanı'nın değişmesi gibi konular da yine karşımıza çıkacak. Yani belirsizliklerin artmaya devam ettiğini görüyoruz. İşte bu yüzden burada son cümle şu olmalı: altınlarınızı korumaya devam etmelisiniz.
Bakınız, kısa vadeli hareket alanı içerisinde ons altın potansiyel olarak teknik kırılımı ne zaman yapmıştı dediğimizde aslında 4250 dolar seviyesi geçildiğinde ons altın bir yükseliş trendi içerisine girdi. Ve burada kısa vadeli hareketler içerisinde yapacağı düzeltmeleri çok fazla önemsememek, hatta bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım fikrindeyim. Yeni altın alımları noktasında bakınız 4 saatlik grafikte bulut bölgesine kadar inmiş durumda olan bir ons altın var. 4400 bölgesi ons altında iyi bir destek seviyesi olarak çalışıyor. Şu anda emtiadan kar alımlarının yapıldığı bir periyot içerisindeyiz ki ben son videoda da bundan bahsettim. Gümüşte özellikle bir kar alımı. Aynı şekilde platinde, paladyumda kar alımları konularından bahsettim. Hem gümüşte hem platinde hem paladyumda kar alımları kaynaklı satışların artmaya başladığını görüyoruz. Ve ben bunları hiçbir zaman size fiyatlar en tepedeyken, böyle fitilin en ucundayken söyleme gibi bir imkanım yok. Sadece riskli alanlara geldiğimizde size bazı telkinlerde ve bazı uyarılarda bulunabilirim. Bu yaptığım uyarılar içerisinde bugün de aynı şeyi aşağı yukarı söylemek niyetindeyim. Bakın, altının bulunduğu fiyat içerisinde çok riskli bir bölgede olduğunu düşünmüyorum. Yeni alıcılar için kademeli olarak altın hala alınabilir, değerlendirilebilir bir bölgededir. Ons altın tarafında güçlü destek seviyesi hala 4250 dolar olduğunu da hatırlatmak isterim. Ve bugün haftalık açılışta fiyatlara baktığımızda altın yaklaşık %2 zirveden aşağıya bir düşüş gerçekleştirirken gümüş %12'lik bir düşüş gerçekleştirdi. Bunun devamında neler olabilir onlara da bakacağız. İşin gram altın tarafına da bakarsak gram altında da kabaca 6000 TL seviyeleri güzel bir destek konumunda olduğunu düşünüyorum. Yani altın yeni alıcılar için hala alınabilir bölgeler içerisinde ve 2026 yılı için şunu bariz bir şekilde söylemek isterim. Önümüzdeki 2-3 aylık zaman diliminde altın pozisyonlarını en azından taşımaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben yıl boyunca, önceki yılda altında agresif alımları hep anlattım. Gümüşte aynı şekilde agresif alımları hep anlattım. Bu ürünleri alın, portföy içerisinde tutun diyerek fikirlerimden bahsettim. Bugün geldiğimiz noktada gümüşten kar alınabileceğini anlatıyorum ama altında pozisyonları taşımak gerektiğini anlatıyorum. Yani videoları bir bütün olarak takip edip söylediklerimi anlayanlar da var. Videoları hiç takip etmeyip sadece tek bir cümleye odaklanan ya da videonun başlık kısmına bakıp orada bir aydınlanma yaşayan insanlar da var. Herkese dönük yorum yapmaya çalışsam da herkese %100 yaranmak da kolay bir şey değil elbette. İşin sonuç tarafına geldiğimizde bakın, gümüşün ons tarafında son yaşanan düşüş içerisinde gece itibariyle yukarıya doğru bir hareket geldi. Vadeli piyasada short yönlü pozisyon açanları patlattılar. Ondan sonra gümüşü aşağı indirdiler. Burada %11'lerin üzerinde bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Ons bazında 72 dolar, gümüşte şu anda destek konumunda. Şu andaki zaman diliminde yaşanan bir düşüş, bir düzeltme. Hareketi gümüşte gelse de yeni alım noktasında gümüşte bir önerim yok. Kar alım noktasında gümüşte aynı şeyi söylüyorum. Son videoda söylediğimin aynısını söylüyorum ki geçen hafta benim söylediğim şey Cuma gününe kadar kademeli olarak gümüşte satışlar yapılmalı. Fikrimi anlatmıştım. Benim için Cuma günü neyse bugün Pazartesi günü benim için yine aynı şey. Çünkü 72 dolar, 73, 75 dolar benim için fark etmeksizin gümüşün kısa vadeli döngüsü içerisinde fiyatlarda bir köpükleşme olduğunu düşündüğüm için bu yorumu yapıyorum. Ben gümüşün şu anda riskli olduğunu düşünüyorum. Bir yıl boyunca gümüş anlattım. Bir yıl boyunca gümüş almayan adamlar bugün geliyor diyor ki gümüş daha da yükselecek. Sen gümüşün niye pozitif taraflarını anlatmıyorsun vesaire gibi yorum yapan insanlar da var. Ama olay gerçekten bu kadar basit değil. Videoları sıkı takip edin. Anlattıklarımı iyi dinleyin. Ertesi gün böyle bir müneccim edasıyla söylediğimin gerçekleşmesini beklemeyin. Biraz daha orta vade olaya bakın. Biraz dişinizi sıkın. Ondan sonra salt doğruya, gerçek doğruya ulaşacaksınız. İşin teknik tarafında dediğim gibi 72 dolar gümüşte destek konumunda çalışıyor. Aşağıya doğru hareketin gümüşte bir süre daha devam etmesi bana göre muhtemel. Çünkü çarşıda, pazarda, her yerde herkes gümüşü konuşuyor. Bu noktada biraz daha satımların gelmesi gümüşte bana göre çok normal. Bu yüzden yeni alımları gümüşte tavsiye etmiyorum. Kar alımlarını gümüşte ifade ettiğimi tekrar söylemek istiyorum. Bazıları da diyor ki kar alımı ne demek? Yani nasıl bir kar alımı yapılabilir? Tam olarak ne yapmak lazım diye sorduğunuzda elindeki gümüşlerin en az %50'sini satış yaparsın. Avantajlı bir ürün varsa, ki avantajlı ürün altın diyorum mesela. Altına doğru bir kaydırma yaparsın. Mevduatta bir bekletme yaparsın. Düşen fiyatlar içerisinde yeniden toplarsın. Yani
gümüşten topyekün bir vazgeçiş gibi bir bakışla algılamamak lazım bunu. Ama kısa vade döngü içerisinde gümüşün teknik olarak yaşayabileceği maksimum doygunluk periyodunda olduğunu düşünüyorum ben. Ve onun bu maksimum doygunluğu içerisinde diğer emtia ürünleri de muhakkak ki etkileniyor. Bakın şimdi paladyuma baktığımızda paladyumda da sert bir satış geldi. Daha önce bir sert satış daha gelmişti. Yani fiyat zigzag yaptı. Burada şuna da aldanmamak lazım. Sert satıştan sonra baktığınızda paladyum %16 yükselmiş. Şimdi burada bazıları yeniden zirveye geldik derken çat tekrar aşağıya indi. Sabırsız olmayın derken ben bundan bahsediyorum mesela. Benzer durum platinde de var. Platinde de satış geldi. Platin biraz daha toparlanma eğilimi içerisinde bugün ama genel olarak emtia ürünlerinde bir satış baskısı durumu var. Altın da kısmen bu satış baskısından etkileniyor ama tekrar söylemek isterim ki en az etkilenen ürün altın olur. Bu da yatırımcılara yeni alımlar noktasında bir fırsat verir. Bunlar benim nacizane şahsi fikrim. Çok biliyorum yani benim söylediğim her şey gerçekleşecek gibi söylemler içerisinde değilim. Ama referansımız ortada. Bizim halimiz vaktimiz de ortada. Bu yorumların neticesinde geldiğimiz nokta da ortada. Ve işin sonunda inisiyatifi ve son değerlendirmeyi yine size bırakıyorum. Siz nasıl isterseniz, gönlünüz nasıl arzu ederse. Bakınız bu emtia ürünlerinde mesela bakır da anlattım. En azından YouTube katıl takipçileri bunu daha net biliyor. 5 dolar seviyesinden gittiği trend içerisinde 5 dolar 30 sent seviyesi itibariyle burada kabaca 6 dolar seviyesinden bakır da tepki aldı. Bugün fiyat akışlarına baktığımızda onun da destek seviyesi şu anda 5,5 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani özetle söylenebilecek şey emtia grubundan arzı kıt olan ürünlerden bir para çıkışı söz konusu. Yani bir kar alımları yapılması söz konusu ve bunların arasında şu anda en güçlü duran, riski en düşük olan ürün bana göre altın. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. OKEX.TR tarafında yeni bir kampanya var. Kullanıcılar burada Türk lirası veya kripto varlık yatırdıklarında yatırdığı varlıkları 90 gün boyunca burada cüzdanlarında tuttuklarında net yatırımın %5'i kadar USDT ödül kazanabiliyor. Yerli borsalar noktasında benim gözümde iyi bir alternatiftir. Burada toplam olarak kazanılabilecek ödül de 250 dolar seviyesine kadar ulaşabiliyor. Video altına linki bıraktım. Dileyenler bu kampanyayla birlikte OKEX.TR'yi değerlendirebilir. Amerikan borsa tarafına baktığımızda Nasdaq'ta da mesela 26.000 seviyelerinde hareketleri aynı şekilde devam ediyor. Son 2 aylık zaman diliminde aslında Amerikan borsada da yatırımcıların bir kazanımı yok. Bu süreç içerisinde kim kazandı? Altın kazandı, gümüş kazandı. Bu emtia ürünlerinde yatırım yapanlar kazandı. Bakırda, platinde, paladyumda yatırım yapanlar para kazandı. Amerikan borsada da mesela ben risklerimi azalttım. Değerlendirdiğim ürünlerde çıkışlar yaptım. Kar alımları yaptım. Burada da son 1,5-2 aylık zaman diliminde yatırımcılar için kazançlı bir ortam yok. Vadeli mevduatta bile daha fazla kazanç imkanı 1 aylık periyot içerisinde yatırımcıların karşısına geldi. Burada teknik olarak söyleyebileceğimiz şey ise 25.000 seviyesini Nasdaq tekrar kaybederse teknik olarak problemli bir alan, problemli bir bölge içerisine girecek. Ben burada Borsa İstanbul'un biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Henüz istediğim kadar performans göstermemiş olsa da hala bu avantajını kaybetmiş durumda değil. 10.800 seviyesi itibariyle 11.500'ü aşan bir endeks hareketi beklediğimden bahsetmiştim. 11.470'lere kadar endeks geldi. Şu anda da 11.100 seviyelerinde denge bulmaya çalışıyor. Şu destek seviyesini bulut göstergesinin olduğu alan olarak görebiliriz. 11.000 seviyesi Borsa İstanbul'da bir destek alan olarak çalışıyor. Ocak ayının ilk 15 gün içerisinde de Borsa İstanbul pozitifliğe devam eder diye düşünüyorum. Bunların arasında global trendde en geride kalan piyasa kripto para piyasasıydı. Bugün baktığımızda hala yüksek volatilite devam ediyor. Yani şu bir günlük hareketlere bile baktığımızda ne kadar yüksek manipülasyon hareketlerine maruz kaldığımızı görüyorsunuz. Bakın 90.500 seviyelerine defalarca hareketlenme olsa da her seferinde bir satıcıyla karşılaşıp sert şekilde aşağı indiğini görüyoruz. Burada bu durum yaşandı. Daha öncesinde yaşandı. Burada yaşandı. Şurada yaşandı. Buradaki alanda yaşandı ve en son bugün de burada bu sert satışları yine gördük. Dolayısıyla 90.500 bölgesini Bitcoin hala aşabilmiş durumda değil. Artık günlük seviyede de bulut göstergesi 88.800 dolar bölgesine kadar neredeyse inmiş durumda. Bitcoin'in yapması gereken şey buranın üzerinde artık tutunmaya başlaması lazım ki 93.000 dolar seviyelerini hedeflesin. Ocak ayının ilk periyodu içerisinde yani 2 haftalık
haftalık zaman dilimi içerisinde en azından Bitcoin'de de böyle bir performans beklerim. Yukarıya doğru bir hareketlenme yapmasını beklerim. 84.600 dolar seviyesini Bitcoin'in kaybetmesini beklemiyorum. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çarşamba akşamı biz YouTube katıl sohbetlerini standart olarak yapıyoruz. Ama yılbaşına denk gelmesi nedeniyle bu haftaki yayınımızı Perşembe akşamı saat 8.30'da yapacağız. Ya da piyasa gidişlerine göre Cuma akşamı da yapabiliriz. Topluluk sekmesinden paylaştığım mesajları kontrol etmenizi öneriyorum dostlar. Altcoin'lere baktığımızda Ethereum 2950 bölgesi üzerinde tutunmaya başladı. Kısa vadede nispeten pozitif bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Günlük periyotta o da benim indikatördeki bulut göstergelerini hala aşmış durumda değil. XRP'de de benzer bir durum var. Günlükte hala gerideler ama 4 saatlik periyotta biraz daha bulut seviyesinin üzerine çıkmaya başladılar. Burada XRP'nin 1.87 dolar seviyesini koruması, Ethereum'un da 2950 dolar seviyesini koruması yeterli olacak. Önümüzdeki birkaç günlük zaman dilimi için konuşuyorum. Yukarıya doğru giden bir hareket. Bitcoin ve demirbaşlarda da kendini göstermesi lazım. Bakın emtia kanadında yaşanan satışlardan sonra burada da biraz hareketlenme başlamalı diye düşünüyorum. Çünkü Tether dominansında da %6.5 seviyesi henüz aşılmadı. Yani negatif bir alana giriş yıllık kapanış öncesinde önümüzde yok. Bunların dışında kripto para piyasasında konuşabilecek çok ekstra bir şey yok. Fiyatlarda da çok büyük değişiklikler yok. Biliyorum ki çok yatırımcı altcoin'lerde daha fazla yorum, daha fazla detay, daha fazla şeyler konuşmak istiyor ama önümüzde gelen verilerde ya da grafiklere baktığımızda gördüklerimizde çok büyük değişkenlikler olmadığında konuşacak da çok fazla bir şey olmuyor. Ama umudum şu ki global trendler içerisinde Amerikan borsa çok iyi kazandırdı. Ondan sonra da emtiaya çok ciddi bir para akışı oldu. Altında, gümüşte, platinde, paladyumda, bakırda yükselişler yaşandı. Kripto para piyasasında henüz yaşanmış bir durum yok. En azından Ocak ayı içerisinde Bitcoin'de, demirbaş altcoin'lerde yeniden yukarıya doğru bir gidiş görürüz diye umuyorum. Güzel bir yıl şimdiden sizinle olsun diyorum. Güzel bir yıllık kapanış piyasalar için umarım gerçekleşir. Sizin için de keyifli bir yıllık kapanış olur. Bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki yılda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.